Piyasalarda üst üste 100 karlı işlem açıp kapayabilir misin? Veya şöyle desek, piyasalarda alım satım yaparak 10 milyar dolarlık bir servete ulaşabilir misin? Evet, bugünkü konumuz 18. yüzyılda piyasaların tanrısı olarak bilinen pirinç tüccarı Münahisa Honma. Aynı zamanda Japon hükümetine finansal danışmanlık yapan Honma, samuray rütbesine kadar yükselmiştir. Pirinç fiyatlarındaki değişimleri kağıtlara dökerek incelemeye başlayan Honma, fiyatların tekrarlayan hareketler yaptığını sezmeye başladı. Ve bu hareketlere topaç, yıldız, asılı adam ve doji gibi isimler yüklemeye başladı. Honma piyasadaki tecrübesini bu fiyat hareketleriyle birleştirerek fiyatların gelecekteki yönünü tahmin etmeye başladı. Price action yani fiyat hareketleriyle alım satımın babası olarak görülen Honma, pirinç piyasasında yaklaşık olarak 10 milyar dolarlık bir servete ulaştı. Honma'nın kullandığı bu mum çubuklarının arasında biri var ki namı değer doji. Bugün size finansal piyasalarda karlı işlemler gerçekleştirebileceğiniz iki farklı dojiyi anlatacağım. Peki bu iki dojiyi nasıl fark edip de işleme gireceğiz? Hepsini bu videomda anlatacağım. Evet arkadaşlar, ilk önce bir dojiyi tanıyalım. Doji mum çubuğumuz bizim piyasaların hangi piyasa olursa olsun hiç fark etmez. Diyelim ki biz günlük çubuk kullanıyoruz. Yani şu günlük mum çubuğumuz olsun. Fiyatların en yüksek yani günün en yükseğe en düşüğü açılış ve kapanış fiyatını gösterdiğini farz edelim. Burada doji bize piyasanın alıcıların fiyatı işte yukarı çektiğini veya aşağı satıcıların fiyatı aşağı indirdiğini daha sonra tekrar yukarı çekip gene aynı yerde kapattığını gösteriyor. Yani bu piyasa yani bu mum çubuğunun arkasında yatan şey piyasadaki o gün içinde yani günlük mum çubuğunu kullandığımız için bugün içinde piyasanın ne alıcıların ne satıcıların bu piyasada üstünlük sağlamadığını gösteriyor. Yani piyasa şu anda nötr. Doji'de ilk fark edeceğimiz şey arkadaşlar şöyle baktığımızda Doji mum çubuğumuzda kesinlikle gövde yoktur arkadaşlar. Yani şöyle düşünürsek şu mum çubuğumuzun şurada kuyruklarını düşünürsek şu gövdesi bizim Doji'mizde bu gövde ya yoktur ya da çok çok küçüktür. Şimdi biz iki adet farklı doji kullanacağız. Bunların bir tanesi toplu iğne yani çekiç veya dragonfly diye geçiyor. İşte Yusufçuk diyelim. Diğeri de gravestone yani mezar taşı yani ters toplu iğne veya ters çekiç de denebiliyor. Arkadaşlar ilk mum çubuğumuza geçelim. Bu mum çubuğumuz dragonfly. Yani Yusufçuk yani çekiç veya pinbar toplu iğne de deniyor. Ben pinbar diyorum genellikle. Burada açılış fiyatıyla kapanış fiyatının neredeyse aynı seviyede olduğu ama önemli olan burada gördüğümüz bu kuyruk yani fitilin çok uzun olması. Burada ne demek ki bu piyasa bize ne anlatmak istiyor? Şu anda diyor ki işte bu diyelim ki günlük bu mum çubuğumuz. Siz saatlik veya 4 saatlik veya işte haftalık vesaire kullanabilirsiniz mum çubuğunu. Diyelim ki bizim bu mum çubuğumuz günlük. Burada bize diyor ki fiyatlar burada açıldı. Piyasaya çok fazla satıcı geldi. Fiyatları aşağı doğru sürükledi. Daha sonra günün en düşüğünü gördükten sonra piyasa buradan alıcılar geldi. Fiyatı tekrar yukarı çekerek kapanışı hatta açılış fiyatının da üstünde gerçekleştirdi. Bu mum çubuğunun bize anlattığı aslına bakarsanız fiyatlar yani düşük fiyat seviyesini bu piyasa kabul etmiyor. Fiyatlar daha da yükseleceğine bize ipucu veriyor. Evet biz şimdi çekiç yani işte dragonfly veya işte pinbar bunu nerelerde kullanacağız? Burada piyasada eğer ki destek direnç noktası çizip o videomu da tavsiye ederim seyretmenizi. Eğer ki destek ve direnç noktasıyla işleme giren bir tradersak biz bu destek noktalarına geldiğinde veya işte direncin daha sonra desteğe dönüştüğü noktalara geldiğinde işleme gireceğiz. Buralarda arayacağız bu pin barımızı veya işte bu mum çubuğumuzu. Diyelim ki burası bizim 1, 2, 3 gördüğünüz gibi destek noktamız ki 3 defa çarpmış. Fiyat buraya geldiğinde yani yaklaştığında bu bölgede bu pin bar yani bizim dragonfly dediğimiz işte çekiç mum çubuğumuzu arayacağız.
Şu bölgede görünen çekiç mum çubuğuna burada fiyatlar demek ki burada daha fazla aşağı gitmesini buradaki alıcılar istemiyor. Satıcılar daha da azalıyor, alıcılar daha fazla. Bu mum çubuğumuz bize burada fiyatların tekrar yukarı gideceğini gösteriyor. Yani bu davranış. Biliyorsunuz arkadaşlar, bu mum çubuklarının hepsi birer insan davranışı. Yani buradaki insanlar, buradaki alım satıma giren traderlar diyor ki işte bu mum çubuğu bize bu piyasanın daha fazla düşmeyeceğini, belki de bu piyasayı işte satıcıların azaldığını, alıcıların da daha da fazlalaştığını gösteriyor. Şurada gördüğümüz gibi burada da işte gene aynı destek bölgesinde beliren gene pin bar çubuğumuz. Aynı zamanda burayı kırdıktan sonra, direnç noktamızı kırdıktan sonra fiyatın tekrar 1, 2, 3, 4 şurası güçlü bir direnç noktası. Burayı kırdıktan sonra dönüyor ve burada tekrar bize beliren pin bar yani çekiç mum çubuğumuz, tekrar bunun üstünde nasıl işleme gireceğiz diye sorarsak, bunun üstünde diyelim ki burada fiyat buraya geldi, çarptı bizim direncimize. Burada bu pin bar yani bunun üstüne alım koyabiliriz buraya. Bunun da altına buraya veya bunun da altına stop koyabilirsiniz. Burada işte ne kadar risk aldıysanız yukarıya doğru oynayabilirsiniz. Gene bu noktada döndükten sonra mum çubuklarımızı arıyoruz. Bakın hiçbir tanesi bizim